Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? Anlaşmalı boşanma davasının şartları nelerdir? Peki çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Bir hafta aradan sonra yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta boşanma davasının nasıl açılacağını konuşacağız. Bugünkü konumuz Melek Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Bu hafta çok güzel kararlar aldık davalarımızda. Hayırlı olsun o zaman. Teşekkür ederim. Konuya başlıyorum. Evet, başlayalım. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasından farklı bir prosedüre tabidir. Bunun için bir yıllık evlilik birliği süresinin dolmuş olması gerekiyor. Tarafların her konuda anlaşmış olmaları gerekiyor. Özellikle boşanma iradesi, varsa çocukların velayeti, maddi konular, nafaka, tazminat, bu tarz hususlarda anlaşmış olmaları gerekiyor. Ve çekişmeli boşanma davasına göre çok kısa bir prosedüre tabi. Yani kesinleşmesi... Bir dilekçe, bir protokol. Bir dilekçe, bir protokol, bir duruşma. Evet. Evet, bu şekilde kısa sürede neticelenen bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davasının şartları nelerdir? Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekiyor. Tarafların ortak iradeleri, boşanma konusunda ortak iradelerinin olması gerekiyor. Ve diğer konularda da boşanma ve ferileri konusunda da tam bir anlaşmaya varmış olmaları gerekiyor. Ve bunu protokole dökmüş olmaları gerekiyor. Evet. Protokole döküp her iki tarafın da onaylaması, imzalaması gerekiyor bu şartları. Bir duruşma da gerçekleşiyor genellikle zaten anlaşmalı boşanma davaları ve tarafların aslen orada hazır olmaları gerekiyor. Duruşmada hazır olmaları gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ya vekilleri olsa bile kendilerinin de aslen duruşmada bulunuyor olmaları gerekiyor. Bir yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açabilir miyiz? Ya da bir dava açtık, bir yıldan önce açıldı, sonra anlaşmalıya dönebilir mi bu dava? Olmaz o şekilde. Davanın açıldığı, en geç davanın açıldığı gün evlilik birliğinde bir yılın dolmuş olması gerekiyor. Bir yıl dolmadan açılan boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları reddedilir. Anladım. Yani sonradan, Çekişmeli olacak artık. yani çekişmeli olabilir ya da reddedilir. Evet. Eğer hani şey gibi düşünülürse ben bugün açtım bu davayı, bir yıl dolmadı ama duruşma günü zaten bir yıl dolmuş olacak. Onu da genellikle kabul etmiyor mahkemeler. Bazen hani tabii hakimler inisiyatif kullanıyor ama kanunen uygun değil. Evet, kanunun aslında doğru değil mi? Yani? Evet, aynen. Peki duruşmaya katılmadan anlaşmalı boşanma davası olabilir mi? Yani soruyorlar ki Asilleri evet, soruyorsunuz. asiller katılmadan anlaşmalı boşanma davası. Olmaz. Anlaşmalı boşanmadan söz edilemez. Asiller katılmadan. Yani çünkü iradelerini ve protokoldeki şartların özgür iradeleriyle kabul edildiğini mahkeme hakimi önünde de kabul etmeleri gerekiyor. Peki çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davası bunun masrafı ne kadar? Güncel masrafı 1720 TL. Burada çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası arasında bir masraf farkı olmamaktadır. Güncel, yani şu an 2023 yılı Kasım ayındayız. Güncel 1720 TL masraf, harç ve masraf ve gider avansı harcı toplamı 1720 TL. Evet. Anladım. Peki çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Çekişmeli boşanma davası için süre şartı bulunmamaktadır. Bir günlük evlilikte bile bu çekişmeli boşanma davası açabiliyorsunuz şartları gerçekleşmişse. Çekişmeli boşanma davası için öncelikle bir dilekçe hazırlamanız gerekiyor. Ya size bu kararı aldıran sebepler neler? Bunları bir dilekçeye dökmek gerekiyor. Dilekçeyle beraber adliyeye gidiyorsunuz, tevzi bürosuna ve gerekli olan harçlar yatırıldıktan sonra dosya esas numarası alıyor ve dava açılmış sayılıyor. Boşanma davasının sebepleri nelerdir? Boşanma davasının özel ve genel sebepleri bulunmaktadır. Evet. Şimdi özel sebepler nelerdir? Zinadır. Evet. Medeni Kanun'un 161. maddesinde düzenlenmiştir. Hayata kast ve pek kötü davranış, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açılabilir. Türk Medeni Kanunu'nun 162. maddesinde düzenlenmiştir. Terk sebebiyle boşanma davası açılabilir. 164. maddede düzenlenmiştir. Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilir. Bu da özel sebeplerden biridir. 165. maddede düzenlenmiştir. Suç işleme veya hayata kast sebebiyle boşanma davası açılabilir. Bu da Medeni Kanun'un 163. maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar özel boşanma sebepleridir. Bu sebeplere dayanarak ya da şiddetli geçimsiz olarak halk arasında bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanan genel boşanma sebepleri, genellikle bu sebebe dayanarak boşanma davası açarız. Özel sebepler yok ise evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel boşanma sebebine dayanarak boşanma davası açılabilir. Peki boşanma davası açarken hangi mahkemede açmalıyız? Yani görevli ve yetkili mahkeme hangisidir? Tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesi yetkilidir.
Burada kanun koyucu kadınlara özel bir ayrıcalık tanımıştır. Kadınlar için sığınma yeri mahkemeleri de yetkilidir. Nedir bu sığınma yeri? Evlilik birliğiniz İstanbul'da yaşıyorsunuz evliyken. Fakat aileniz Ordulu, Evet. Ordu'da yaşıyor. Ordu'ya, yani ailenizin yanına sığınıyorsunuz bu süreçte. Artık Ordu mahkemeleri de yetkilidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla Asya Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Peki anlaşmalı boşanma davasında yetki farkı var mı, görev yetki? Anlaşmalı boşanma davasında karşı taraf buna itiraz etmeyeceği için artık bütün Kanun şartlarda... gene aynı, bir değişiklik. Kanun aynı, Evet. tabii yetki Ona özel aynı bir şey şekilde yok, ama yetki. yetki itiraza tabii. Bu Kesin sebeple, yetki olmadığı için. evet, kesin yetki kuralı bu davalarda söz konusu olmadığı için anlaşmalı boşanma davasında da karşı taraf yetkiye itiraz etmeyeceği için herhangi bir yerde dava açılabilir. Anladım. Peki son bir sorum var. Buyurun. Çekişmeli boşanma davaları ne kadar sürer? Yani o da mahkemeden mahkemeye, ilden ile değişmekle beraber asgari 1 yıl sürer. Bu yerel mahkemedeki süreç. Yerel mahkeme süreci. Tabii bu istinaf edilmişse istinafta da geçen süresi var. O da tabii işte İstanbul'daki süreç farklı, daha küçük yerlerdeki süreç farklı. Mesela İstanbul için söylemek gerekirse 2 yıl asgari istinaf süreci var. Tabii boşanma davaları bir de Yargıtay denetiminden geçiyor. Yargıtay'da artık süreç biraz daha kısaldı. 6 ay gibi bir süreç. Evet, 6 ay 1 yıl. Evet, 6 ay 1 yıl arasında bir süreç bizi bekliyor. Yani çekişmeli boşanma davalarında süreç hiç de kısa değil, gayet. O süreyi göze alarak tarafların hareket etmesi gerekmekte. Melek Hanım, cevaplarınız için teşekkür ederim. Bugünkü sorularım bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz. dileriz.